Forma sahip abi kaç para bu araba? Arkadaşlar ben bunu geçen sene aldım. Şubat ayında. Merhaba, benim adım Adriana. Ben Meksikalıyım. Bu gördüğünüz Osmanlı'nın hediyesi bir saat kulesi arkadaşlar. Türk de geliyor. Genelde Türklerin çoğu zaten buraya Amerika'ya kaçmak için gelenler. Ağrılılar Kanada'da Erasmus yapıyor. Pablo'yla vedalaşıyoruz. Sağ olasın. Çakal. Benim annem Alman, babam Türk. Sizin bir Atatürk'ünüz olsaydı mesela öyle bir şey olmazdı. Ersin'in arabası bu arkadaşlar. Çin malıymış. Arabanın markası neydi abi? Arkadaşlar bu araba şu önden gördüğünüz gibi. Şimdi Türkiye'ye yeni geldi herhalde. Geçen sene Çirey 8 Pro diye modeli var Türkiye'de. Bu Pro Max modeli arkadaşlar. 4x4 2.0 turbo motor var bunda. Türkiye'dekinde herhalde 1.6 motor. Bir de Meksika özel arkadaşlar burada İ harfi var arada. Türkiye'de şu yok. Çire diye geçiyor. Şu C-H-R-E-Y diye. C-H yan yana geldiği zaman Ç diye okunuyor arkadaşlar. Burada Çire'yi Meksika özel yapmışlar. Onu da arkadaşa sordum. Şöyle ön bagajı da göstereyim arkadaşlar. Şimdi farkı görün. Şimdi komple açılır. Tavan üst 7 kişilik araç arkadaşlar bu araba. Bunları açtığınız zaman koltukları 7 kişilik araç oluyor. Şimdi Türkiye'deki modelinde yarı ekran var. Küçük bir ekran var tam şurada. Bu birleşik komple büyük bir geniş bir ekran sunuyor. Şimdi ekonomik mod diyor. Offroad mod, Lodo yani çamurlu modlar. Çamurlu havalarda sürdüğünüz. Bu da niye ve yani karlı havalarda. Deporte spor modu arkadaşlar, bir de normal mod var. Ben genelde ekonomik mod kullanıyorum fazla yakıt yakmasın diye. Türkiye'deki modelde 3 mod var. Herhalde bildiğim kadarıyla ekonomik, normal bir de spor modu var tahminim. Farkı bu arkadaşlar. Forma sahip abi kaç para bu araba? Arkadaşlar ben bunu geçen sene aldım. Şubat ayında, tam bir sene olacak. 824.000 peso. Ben 2011'de geldim. 2011'de 1 lira 7 pezoydu. Şu an 1 pezo 1.70 lira arkadaşlar. Bayağı bir düştü Türk parasının değeri. Gidelim mi? Arkadaşları götürüyorum şu an gidecekleri yere. Hadi bin abi. Öne eşin otursun abi. Öne daha gelmedi. Sen otur istersen yanıma. Gidene kadar sen yanıma gel. Tamam. Tavanı da açayım arkadaşlar. Bu komple açılır bir tavan. Boydan boya açılıyor. Türkiye'deki modelini görmedim. 8 Pro'da da bildiğim kadarıyla komple açılıyor. Bu model Türkiye'ye girmedi. Bilmiyorum niye gelmedi. Ama bu Pro Max bir üst model arkadaşlar. Türkiye'de Çirey modeli olan varsa 8 Pro kullanan bu bir üst model arkadaşlar. Komple açılıyor. Komple tavan açılıyor. Pro'da da komple açılıyor. Farkı dediğim gibi arkadaşlar şu ön ekran. Bu ön ekran daha büyük. Bir de motor farkı var. Motor farkı da arkadaşlar 2.0 turbo motor bu. Bir de sol ekranda arkadaşlar, şimdi buradan görünmüyor. Motor tırlarda ve otobüslerde olan, büyük araçlarda olan motor freni var arkadaşlar bu araçta. Bayır aşağı indiğiniz zaman siz fren yapmasanız bile otomatik frenleme yapıyor. Tır ve otobüs kullanan arkadaşlar bilir motor freninin ne işe yaradığını. Çinliler yapmış ya. Adamlar başarıyor. Bayağı gelişmiş. Şimdi büyük geniş ekran var. 3D modeli. Yani aracı komple boydan boya buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama aracımız mavi. Ya da hemen arka, sadece ön tarafı görmek isterseniz ön tarafı gösteriyor. Ya da sadece arkayı göstermek isterseniz arkayı gösteriyor. Bu da 3 dediğiniz zaman komple tepeden kuş bakışı bir görünüş veriyor. Meksika'da araba kullanmak aynı Türkiye'deki gibi çılgınca araba kullanıyorlar. Ben kullanmıştım. Bir de şöyle bir şey var. Burada ehliyeti sınavsız verdikleri için sadece parayı veriyorsunuz, ehliyeti alıyorsunuz. Burada 3 senede bir değiştiriyorsunuz. Şu an herhalde 1000 peso civarında oldu herhalde. 1000 peso yani 1500 lira gibi bir şey Türk parasıyla. Tabii bunu almanız için önce oturum kartı ya da çalışma vizeniz olması lazım. Turist vizesiyle alamıyorsunuz ehliyeti. Kolay mı oturum izni almak? Oturum izni almanız, ya evli olursanız en kolay evlilik yoluyla alınan oturum. Başka türlü nasıl alınıyor? Başka türlü ya da burada şirket aracılığıyla çalışma vizesi alıp gelenler var. Şirkette çalışanlar o şekilde kolay alabiliyor. Lamba hangisi abi? Burada lamba bu. Başka arkadaşlar niye? Ekran bayağı bir karanlık görüyorum. Sizler beni nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama. Meksika'da hayat Amerika'ya göre daha eğlenceli, daha aksiyonlu geçiyor arkadaşlar Amerika'ya göre. Çünkü Amerika, dediğim gibi daha önceki videoda, kölelik sistemi var arkadaşlar. Köle gibi çalışmak zorundasınız. Onun neden öyle diyorum arkadaşlar? Çünkü Amerika'ya kaçak yolda girdiniz.
Atıyorum bir iş bulmak zorundasınız. Tabii genelde kaçanların çoğu Türklerin yanına gidiyor. Direkt Amerikalıların yanına gidip çalışmıyorlar ya da Meksikalıların yanına. Her türlü eziyorlar sizi Türkler. Kendinizi ezdirmeyin arkadaşlar. Türklerin yanında çalışırsanız belki 12-13 dolar ya verir ya vermez. Ama yabancılar 15 dolar minimum 15 dolar üzeri veriyor. Aynen öyle. Ben daha önce benzinlikte çalışıyordum. Asgari ücret 12 dolardı, bize adam 10 dolar veriyordu. yani ben gittim dediğim gibi çalıştım. Restoranda çalıştım. Otel odalarını temizledim. Otelde çalıştım. Mesela ben geldiğimde benzin 6 peso 7 pesoydu. Şimdi benzin 25 peso arkadaşlar. Yani 30 liraya geçti burada. Türk parasıyla 32-33 lira falan yani. Araçlar genelde burada ağırlık benzinli arkadaşlar. Dizel araba bulmanız çok zor. Bunlar hep böyle her... Ha bak bu arkadaşlar şimdi çoğu yerde cam silmek isteyen arkadaşlar var. Böyle dengesiz insanlar da çıkıyor bazen. Çünkü daha arabayı yeni yıkattım. Hemen sıkıyor. Siz istemeseniz de birden sıkıyor şampuanı. Temizlemek istiyorlar. 5 peso artık ne verirseniz. Her ışıkta genelde var arkadaşlar. Bazı ışıklarda şov yapıyorlar. Mesela ağzından alev çıkaran arkadaşlar oluyor. Spor mesela top sektirenler mi dersiniz? Evet, bir sürü değişik alengili sirk şov yapan insanlar var burada. Onların bazıları Arjantinli oluyor, biliyor musun? Vallahi bilmiyorum Arjantinli değil mi ama bayağı kimisi sihirbazlık yapıyor, çok güzel. Arjantinli Güney Amerika'da o işleri yapıyorlar. Burada genelde Arjantinler arkadaşlar, Arjantin restoranı var. Aşırı derece göçmen geliyor mesela Kübalı, El Salvadorlu, Guatemalalı, kaçak imigrasyon. Haiti'den de çok Haiti'de falan çok şu an kaçak yolda gelen çok var arkadaşlar. Çok Haitili var. Türk de geliyor. Genelde Türklerin çoğu zaten buraya Amerika'ya kaçmak için gelenler. Sınırdan. Evet. Cancun'a geliyorlar ya da buraya gelip buradan sınıra gidenler var. Monterey sınırı ya da Baja California, Tijuana sınırına gidip oradan kaçak yolla girmek isteyenler var. İşte yüzde kaçı kaçabiliyor onu bilmiyorum arkadaşlar. İşimde olmuyor. Çoğu Ağrı'dan geliyor. Yani ağırlık herhalde Ağrılılar yapıyor. Yani Doğu vatandaşlarımızın kaçak yolda gelip Amerika'ya giden veya Kanada'ya geçmek isteyen çok kişi var arkadaşlar. Ağrılılar Kanada'da Erasmus yapıyor. Vallahi bilmiyorum ne yapıyor da genelde kaçmak isteyenlerin çoğu Doğu kökenli arkadaşlar. Batılılar çok nadir kaçıyor. Oradan da çok var da. Bilmiyorum ama yani kaçıyorsunuz ama nereye kadar kaçacaksınız ben de bilmiyorum. Bu arada şurada Pho King diye bir restoran var. Vietnam restoranı. Vietnam'da pho diye bir pho diye bir yemek var. Ve Pho King yani okuduğun zaman fucking dermiş gibi Pho King oluyor. Yani İngilizce bir küfüre çevirmişler bunu. Aynı zamanda bu restoranın New York'ta da aynı isimde olan restoranları var. Arkadaşlar şu an başkent Mexico City'de yani hemen 80 tane ülkenin konsolosu var. Yani o 80 değişik farklı ülke insanı yaşıyor burada arkadaşlar. Ağırlık Çin, Arap ülkeleri de var genelde, Cezayir, Lübnan, bunlar da çok fazla, Kolombiya fazla. Biz Türkler çok azız arkadaşlar burada. Fazla değil. Çok azız, o yüzden Araplar bizden daha çok burada. Vallahi eğlenceli. Meksika'ya gelmek isteyenler, yaşamak isteyenler. Dediğim gibi Sakarya'da, çünkü arkadaşlar ben yani yeni dinleyenler, ben Adapazarı Sakaryalıyım arkadaşlar. Abi sen merkezde. hiçbir arkadaşını buraya getirtmedin mi Meksika'ya? Hiçbir arkadaşım da gelmedi. Gelmek de istemedi. Bilmiyorum. Ne yapacağız Meksika'da? Ne yapacağız Meksika'da? Korkular herhalde bu narkolardan galiba. Yemeklerden bilmiyorum ama herhalde Türkiye'de bir de bu nasıl korkular ya da korkuttular mı sizi bilmiyorum. Meksika dediğin zaman insanlar bir tuhaf oluyor narkolardan dolayı. Yok insan kesiyorlar. İşte doğru arkadaşlar, insan kesiyorlar. Narkolar genelde kendi arasında çatışıyor burada. Güç gösterisi yapıyorlar burada kendi arasında. Kim nereye konarsa. Bu heykelin adı neydi? Ángel de Independencia arkadaşlar. Yani bağımsızlık heykeli gibi, özgürlük heykeli gibi. İspanyollar yapmış olduğu bir heykel. Mimarisinden de öyle anlaşılıyor. Şimdi Ersin'in eşi geldi. Onunla konuşuyoruz. 65 ülke, evet. 65. Adana, Türkçe ne zamandan öğreniyorsun? Ama Türkçeyi ne zamandan beri öğreniyorsun? ne zaman? Ne zamandan beri? Bir ay. Yunus Emre tutusu. Yunus Emre. Ya. Nice. Tebrikler. Un año. Bir yıl. Bir yıl. O sea, no puedes decir bir sene. No, porque dije un mes, ¿no? Ajá.
Şuna bak, arabada 4 kişiyiz. Herkes az çok Türkçe Ama- biliyor yani. Ama söyle böyle. Söyle böyle konuşuyorum. ¿Cómo se dice la presentación? Sadece tanışma. Merhaba, benim adım Adriana. Ben Meksikalıyım. Türkçe öğreniyorum. Ben evli Türkçe adam. Turkish Türkiye adam. Türk adam. Türk adamla evliyim. Helal olsun. Çocuk var mı abi sizin? Yok olmadı. Olacaktı ama olmadı ya. Her evde olan çocuk olacak diye bir şey yok. Evet. Burası neydi abi? Şeyde değil ya. El işi pazar. El işi pazarı. Bak yazıyor. Ha, şu yan taraf mı? Mercado da artesan ya. El sanatları şey. İyi. İçi full dükkan. Tarihi eser diyorum ya. Hediyelik eşya satıyorlar. Ya bu Meksika'da en sevdiğim şeylerden biri şu duvar sanatları. Çok öyle meşhur ya. Bayılıyorum ya. Avrupa'da bu kadar yok, biliyor musun? Onların dünya Meksika bayılıyor böyle sanat deyince. Akan sular duruyor Meksika'da. Artesanías Ciudadela. Bu gördüğünüz Osmanlı'nın hediyesi bir saat kulesi arkadaşlar. 1910 yılında Osmanlı İmparatorluğu Meksika'ya böyle bir hediye sunmuş. Bir de gördüğünüz gibi Arapça numaralar var. Aa evet, Arapça bak saat. Tepesinde ay yıldız var. Ay yıldız. Meksika sembolü. Meksika sembolü mü o? Ortadaki. Ortadaki ve Aha. sağdaki Lübnan sembolü. Aa, Yani evet, Lübnan bayrağı var orada. Doğru. Evet. Çünkü bunu Lübnan'dan gelen Osmanlı vatandaşları yapmışlar. Evet. Burada ne yazıyor? 1910 yılında yapıldı mı yazıyor? Eylül 1910 yılında tespit vermişler. Hediye etmişler yazıyor. Osmanlı Osmanlı kolonyası. koloni. Osmanlı kolonyası. Osmanlı koloni Meksika'ya Eylül 1910. Bu da saat kulemizin arkadan görünümü. İçinde bir kapı var. Galiba içine de giriliyor. Evet, Osmanlı Saat Kulesi. Gündüz geldiğimiz meydana şimdi tekrar geldik. Burası size gündüz gösterdiğim Başkanlık Sarayı. Bugün çok güzel bir dolunay var. Bayrağı indirmişler. Ve şurada da bir konser yapıyorlar. Bayrak akşam 6'da indiriyorlar. Her akşam 6'da. Askerler işte. Tamam. Askerler indiriyor. Tören yapıyorlar yani. Ha. Bugün geldiğimiz meydanda hatırlarsanız Mayalar vardı ve Aztekler pardon. Aztekler böyle arınma yapıyorlardı. Şimdi de bir sürü insanı toplamışlar, burada dans ediyorlar. Şöyle bir restorana geldik. Adı Sanborns. Merdivene bak ya. Peki burası Sanborns. Büyük ve çok tarihi bir mağaza ve restoran. Sanırım 100 yıl var. 100 yaşında. Aha, 100 yıl yaşındadır. Ve İspanyol bir sarayı. Palacio de los Condes de Miravalle. Yani eski İspanyol sarayı burası. Aha. Ne kadar güzel değil mi? Eski İspanyol sarayını restorana çevirmişler. Altta kitaplık da var. Kitap satıyorlar hem restoran. Bak burada da masalar var. Yanlarda. Şurada da yemek yiyenler var. Çeşme. Aa evet.
Evet, Pablo'yla vedalaşıyoruz. Viajero Hostel'in önünde, benim hostelin önünde vedalaşıyoruz. Teşekkürler her şey için Pablo. Sana da çok teşekkür ederim. Sağ ol kanka. Görüşürüz yine. Kendine iyi bak. Çok sağ ol her şey için. Hoşça kalın. Mutlu ol sevgilim, sen olmasan bile hayat gülsün sana. Ölmez bir yar kalmışsın çok. Elimde bir dokunmazsızlığı oy oy, dokunmazsızlığı oy. Ustedes entiendan también un poco de qué se tratan las canciones. Les hicimos un favor, tradujimos algunas estrofas al turco al español. Una canción es muy popular que se llama Hemen benim gamlı yasladığım. Evet, şu anda müzisyenimiz yanımızda. Ferit Bey. Merhabalar.
Bize birazcık kendinizi tanıtır mısınız? Tamam, çok memnun oldum abi. Adım Ferit. Almanya doğumluyum. Benim annem Alman, babam Türk. Şu anda Meksiko'da yaşıyorum. Meksiko City'de. Yunus Emre'de müzik dersleri veriyorum. Yani yerli halka. Öğrencilerim çoğu Meksikalı ama Türk. Şimdi arkadaşlarımın çoğu bu arada Meksikalı, tamam. Öğrencilerin çoğu da yani buradan geliyor, yerli insanlar. Ama Türk kültürüne gerçekten çok merak istiyorlar. Yani hem de Türk kültürüne aşina olan bir sürü insan var. Yani dizilerden dolayı, şarkılardan dolayı gerçekten bayılıyorlar. Ve yani bol bol bizim derslerimize geliyorlar. Hem ney ders veriyoruz, bağlama dersi veriyoruz. Grup halinde, yani orkestra halinde ders yapıyoruz. Ve şu anda yani 30 tane öğrencimiz var. Ve mutluyum yani. Neden Meksika? Neden Meksika? Neden Meksika peki? Tamamen şans eseri. Meksika'ya geldim. Ve Meksikan başkenti Meksiko City. Koskocaman bir şehir. İstanbul, Kahire'ye geldim. O da çok hoşuma gidiyor. Çünkü gerçekten çok büyük bir farklılığa sahip. Yani dünyanın dört tarafından gelen insanlar var. Mesela Türk kültürü de var, Arap kültürü de var. Avrupa kültürü, İspanya kültürü. Gerçekten çok güzel bir karışım ortaya çıkıyor. Ve bu karışımın içinde yaşamak çok hoşuma gidiyor. Ve yani bu gerçekten şu anda bir güzergahım yok. Yani bundan sonra Kolombiya'ya gideceğim diyemem mesela. Aslında planım öyle. Texas'tan Kolombiya'ya gideceğim. Böyle otostop çekerek aslında hem daha Meksika'da Kolombiya'ya gitmek istedim. Yani Meksika'dan sonra işte Belize geliyor, Nikaragua geliyor, Costa Rica geliyor, Panama, ondan sonra Kolombiya. Ben gitmiştim oraya. Ya. Ama otostop Kıskandım çok seni çok şimdi. Kıskandım. Baktın ki Meksika çok güzel, burada dur. Gibi, evet, hem de iş fırsatında oldu. Yunus Emre'de. Orada çalışmaya başlayınca şimdi biraz kalayım dedim. Şimdi de oturma izni oldu. Çalışma izni aldım. Ne güzel ya. Bu sene arkadaşım oldu. Peki burada mesela Meksika'nın eski kültürleri var ya, Aztekler, Mayalar. Evet. Onların yaptığı müzikleri birazcık bakabilmek fırsat oldu mu? Abi, bu çok enteresan bir konu. Çünkü aslında araştırmak çok isterim. Eski kültürü hemen hiç kalmadı. Bütün kitapları yaktılar, herhalde Yani müzik de kitap yok. çok fazla yoktu o zamanlar. Ama normalde mesela Türkiye'de Alevi kültürü olsun. Tamam. Hatta şaman kültürü olsun. Yani Mettehan'ın kültürü olsun mesela. Bunu biliriz. Yani izler. Evet. Şimdi mesela burada artık öyle bir şey kalmadı maalesef. Çünkü gerçekten her şeyi yaktılar. Piramitleri bile yaktılar. Burada hep şey söylüyorum, yani Yunus Emre'deki öğrencilerime şey söylüyorum. Mesela sizin bir Atatürk'ünüz olsaydı mesela öyle bir şey olmazdı. İstiklal sağlamak. İnanılmaz önemli bir şey. İnanılmaz önemli bir şey. Çünkü gerçekten yani bir kültürün, yani bir halkın tarihini sağlamak, saklamak, o tarihi saklayabilmek, muhafaza edebilmek inanılmaz değerli bir şey. O kadar kıymetli bir şey ifade edilmez. Çünkü gerçekten burada bunu hissediyorum. Çünkü piramitlere gidince çok derin bir hava var, bir atmosfer. Ama artık o bilgi yok elimizde. Kütüphaneler yok, müzik yok. Ve mesela buradaki müzik fakültesinde arkadaşlarım var. Onlarla konuştum. Yani sizin bildiğiniz var mı? Yani Mayalar, Azteklerden mesela kalmış eserler var mı elimizde? Aletler, çalgılar, notalar vesaire. Hiç yok. Yani İnkalarda da öyle, Peru'daki İnkalarda onların kültürü de yok olmuş. Gerçekten çok acı. Çünkü çok merak ediyorum ben. Buranın halkının eski kültüründe aslında yani böyle kamıştan flütler var. Yani neye çok benzeyen flütlerle müzik yapıyormuşlar. Ama bilgi kalmadı. Ben şimdi şey diyorum, yani İspanyollar 400 sene önce geldi, 500 sene önce geldi. Yani çok eskiden değil. Yani aslında mesela 500 sene önce mesela Fatih Sultan Mehmet Süleyman'dan bahsediyoruz, öyle bir yani. Şimdi biz Yunus Emre Enstitüsü'nden mesela Yunus Emre'nin şarkılarını, eserlerini öğretiyoruz. Bu da yani 800 yıl önce kaldı. Bu da mesela yani Meksika'da 800 yıl önce hiç yani insanların hiç tanımadığı bir dönem, hiç eser kalmadığı bir dönem. Biz mesela Mevlana'dan konuşuyoruz, Yunus Emre'den konuşuyoruz. Tamam. Yani Göktürkçeden
mesela. Hierogliflerimiz var. Harfler vesaire. Orada hiç böyle bir şey yok. Ve eski kültürüyle bu bağ kuramadıkları için ve gerçekten o bağı kaybettikleri için bence çok büyük bir eksiklik, bir boşluk hissediyorlar. Yaşıyorlar. Yani mesela Türk kültüründe olmayan bir boşluk var burada. Ve bu çok acı verici bir şey. Şimdi ama hissiyat olarak aslında böyle bir miras var. Bu bilmiyorum genetik mi kültürel mi onu bilmiyorum. Ama mesela hissediyorlar. Aslında bizde ya da bizim kültürümüzde çok derin bir şey var. Yani ruhani bir şey var. Şimdi Türk kültüründe onu gördükleri için o kültürü çok merak ediyor. Bir yakınlık hissediyorlar. Bu sebeplerden biri. Çok gurur verici bir şey ya. Yani biz Meksika kültürüne o kadar yakınlık hissetmiyoruz ama onlar bizim kültürümüze çok yakınlık hissediyorlar. Ben bunu burada öğrendim. Bence Türkler geldikten sonra bir yakınlık hissediyorlar. Bilmedikleri için bir yakınlık hissediyorlar. Ama gelen aslında çok sever. Meksika halkı mesela. Ben de öyle. Ben çok seviyorum. Şimdi buradaki durum galiba biraz farklı çünkü yani Türk dizileri tüm dünyaya yayıldı. Ondan dolayı herkes Türk kültürünü az çok biliyor. Yani en azından bir fikri var. Herkesin bir fikri var. Şimdi tam ters olmuyor. Yani mesela yani Türkiye'de ya da Orta Doğu'da çok meşhur olan Meksika'da dizi yok. Meksika dizisi, Kolombiya dizisi olmuyor. Brezilya dizileri var. Onlar da şimdi onların yerine Türk dizileri Evet. aldı. O da eski günlere kaldı. Bu arada bu mekan çok hoşmuş yani dekoru, etraftaki ablalar falan. Esnaf bir çeker misin böyle etrafında? Bak burada şey var, dikiş makinesi var, Singer. Hadi yani. Ben çocukken vardı bu. Böyle süslü müslü. Siz hep burada mı çalışıyorsunuz? Yok, bir sürü yer çalıyoruz. Çünkü yani büyük. Koskocaman. Mesela geçen ay Hardinli Anatolia, Anadolu Bahçesi diye bir lokanta var. O da müzik yapıyor. Benim Meksikalı arkadaşım orada garsonluk yapıyor. Hadi dünya çok küçük ya. Hocam çok memnun oldum. Beni tanıştığınıza çok memnun oldum. Başarılar. Salgo a caminar al sol por nuestro